Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde beyaz, kırmızı ve yeşil olmak üzere 3 tane patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle kenara kaldırıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerimi hanımlar 3 numara kısa şiş bu şekilde. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptım hanımlar. Hiçbir şekilde patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız bu şekilde. Hemen kenarlarımız, patiğimizin topuğu. Böyle hanımlar. 5 şiş patikten görüntü itibariyle de hiçbir farkı yok. Dikiş olmaması itibariyle de ayaktaki duruşu da çok rahat. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 ve 38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler hanımlar ön sayıları aynı yapabilirler. Ön ve taban sayıları, sadece arka haroşa sayılarını fazla yapabilirsiniz. Ya da küçük yapmak isteyenler yine bu haroşa sayılarını azaltabilirler. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Birlikte patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlayacağız hanımlar. Patiğimize 12 ilmek atacağım. 12 ilmek ile patiğimize başlıyoruz. Öncelikle ipimin ucunda şöyle bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. İpimin ucunda hanımlar şöyle ipim kaldı. Bu ipimiz burada bekleyebilir. Tabanımızı yaparken yine bu ipi kullanacağız. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi sırasıyla ters olarak öreceğim. Bu patikte hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Evet, sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Hanımlar, bu aşamada artık artırmalarımızı da başlayacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın hanımlar, hemen ikinci ilmekten sonra şöyle ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. Yine ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum ve kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyiz hanımlar. Şişimizde artırmamızı yaptık. 14 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Hanımlar, artırma işlemini sadece patiğimizin ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. Sırasıyla ilmeklerimin hepsini arka yüzde ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz ve artırmalara devam edeceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde artırmaya devam ediyoruz. İkinci ilmekten hemen sonra ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve hanımlar, bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece şişimde 16 ilmeğim oldu. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor bu şekilde. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Dediğim gibi arka yüzde de artırma işlemi yok. İlmeklerin tamamı ters olarak örülüyor. Tekrardan geri döndük. Ön yüzdeyiz. Yine artırma zamanı hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına ikinci ilmeğimi örüyorum. İpimi parmağıma doladım. Buraya bir adet ilmek attım. Ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Çünkü biz sağ kenardan yapıyoruz artırmamızı. Bir de sol kenardan. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. İpimi parmağıma doladım. Buraya yine ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece hanımlar 18 tane ilmeğim oldu şişimde. 18 ilmek.
Şimdi yapacağımız işlem şu. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine artırmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu modelimde şişimde toplam 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım hanımlar. Sonra modele başladım. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi beyaz ipimi ekleyeceğim artık. Bu aşamada hanımlar kırmızı ipimiz burada beklesin. İlmeklerimi beyaz ipim ile öreceğim. Şöyle. İlk 2 ilmeğimi ördükten hemen sonra beyaz ipimin ucunu yine kendisine bağlayacağım. Kırmızı ipimiz bekleyecek hanımlar. Kirazımızı yaparken yine aynı kırmızı ipimizi kullanacağız. Kırmızı ipim beklesin. Bu aşamada ilmeklerimin tamamını beyaz ipim ile düz olarak öreceğim. Artık artırma işlemi yok. 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını patiğimizi öreceğiz. Taban değil, ön yüzündeyiz, pardon. Patiğimizin ön bölümünü öreceğiz. Gördüğünüz gibi ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi arka yüzde ters olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi ördük. Bu şekilde 2 sıra oldu hanımlar. Modele geçmeden önce bakın burada 4 sıra örmemiz gerekiyor beyaz ipimizle. Şimdi hanımlar tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde beyaz ipimizle ilmeklerimizi örelim gelelim. Böylece bir 4 sırayı tamamlayalım. Sonra kiraz modelimizi kuralım. Evet, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın 4 sırayı tamamladık. Şimdi hanımlar kiraz modelimizi yapacağız. Modelimizin ön yüzünde ve ilk sırasındayız. Bu aşamada ilk 10 ilmeğimi beyaz ipimle öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 10 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Alttan şöyle kırmızı ipimi kontrollü bir şekilde getiriyorum. 3 tane kırmızı öreceğim hanımlar. Birinci, şu ikinci, şu da üçüncü kırmızı. Bakın kontrollü bir şekilde getirdim. Sıkarak getirmedim kırmızı ipimi. 3 kırmızıdan sonra ortaya 3 tane beyaz örüyorum. Hanımlar bakın bu bölümde ip geçişlerine bakın, burada beyazım var. Esnek bırakalım, patiğimiz gergin durmasın, modelimiz güzel düşsün diye. 3 beyazdan sonra ikinci kirazım için 3 ilmek daha kırmızı örüyorum. Şimdi 9 ilmeğim kaldı. Kalan 9 ilmeğimi de beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Modelimizin arka yüzde ikinci sırasını yapıyoruz şimdi. Bu aşamada ilk 8 ilmeğimi öreceğim. Yani kırmızımın önündeki bir beyazıma kadar öreceğim. Ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Bakın kırmızı kirazımın önündeki bir beyaza kadar ördüm. Bu aşamada ip değişikliği yapıyorum. Bakın kırmızı ipimi çaprazlamasına alıyorum. Beyaz ipimin altından geçirerek şöyle alıyorum. Model aralarında bakın şu kenarlarımızda hanımlar delik görüntüler oluşmasın diye ve bu şekilde alıyoruz ipimizi. Kırmızımı aldım. Şimdi 5 tane kırmızı örüyorum. Arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bakın 4 ve 5. Ortaya bir tane beyaz öreceğim. Bakın ters olarak. Ve ikinci kirazım için 5 ilmek daha kırmızımı örüyorum. 3, 4, 5. Tekrar beyaz ipimi aldım. Şimdi kalan 9 ilmeğimi beyaz ipim ile ters olarak örüyorum. Böylece arka yüzde modelimizin ikinci sırasını da yapmış olduk. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Kiraz modelimizde 3. sıramızı yapacağız. Bu aşamada yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Kenardaki 9 adet beyazımı yine beyaz ile öreceğim 3. sıramda.
Yine 5 kırmızıma geldim. Yine bakın ipimi şöyle çaprazlamasına değiştiriyorum. Beyazın altından geçirerek kırmızımı aldım. 5 kırmızımı örüyorum. 3, 4, 5. Yanına bir tane beyaz örüyorum. 5 tane kırmızımı örüyorum. Ve diğer kalan ilmeklerimi de beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Modelimizin 3. sırasını ön yüzde böylece tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Modelimde 4. sırayı yapacağım. Bu sıramda da yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Beyaz ilmeklerimi kenardaki beyaz ipim ile ters olarak örüyorum. Yine 5 tane kırmızım var. 5 kırmızımı da kırmızı ipim ile ters öreceğim. Şu 5. kırmızım. Ortada bir tane beyazım var. Bunu yine beyaz ile örüyorum. İp geçişlerim arkada esnek hanımlar. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Tekrar 5 kırmızımı kırmızı ile ördüm. Yeniden ip değişikliği yapıyorum. Beyaz ipimi aldım. Şimdi kalan ilmeklerimi de beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük hanımlar. Modelimizde ön yüzde ve 5. sıramızdayız. Bu sıramızda da hemen şu iplerimi şöyle bir düzelteyim arkadan. Bu sıramızda da hanımlar 5. sıramızda da yapacağımız işlem şu. Bu ilk kırmızı kirazımın ilk kırmızı ilmeğine kadar öreceğim. Yani kenardan 10 adet ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9 ve buradaki kırmızımı da yine beyaz ile örüyorum 10. Tekrar şöyle kırmızı ipimi çaprazlamasına aldım. Bu defa buraya 3 tane kırmızı örüyorum. Hemen ortaya 3 tane beyaz ve diğer kirazım için de 3 tane kırmızımı örüyorum. Modelimizin 5. sırası böyle. Tekrar beyaz ipimi aldım. Kalan ilmeklerimin tamamını beyaz ipim ile örüyorum. Evet hanımlar, kirazımız bitti. Arka yüzde şimdi yapraklarımıza başlayacağız. Geri dönüyorum. Bu şekilde arka yüzdeyiz. Hemen yeşil ipimi de şuraya hazırlayayım ucunu. Çünkü yapraklarımızı arka yüzde kurmaya başlayacağız. Burada 3 tane kırmızım vardı. Tam ortadaki kırmızıma yeşilimi ekleyeceğim. Oraya kadar olan ilmeklerimi beyaz ipim ile ters öreceğim arka yüzde. Modelimizin 6. sırası arka yüzde. Bakın ilk kırmızımı da yine beyaz ile ördüm. Tam bu ortaya bir ilmek yeşilimi ekleyeceğim hanımlar. Hemen yeşilimi de şöyle alıyorum. Buraya bir tane yeşil örüyorum. Hanımlar bu yeşilimin ucunu da hemen kırmızı ipime şurada bağlayayım. Kırmızı ile de şu anda işimiz kalmadığı için şöyle kırmızı ipimin ucunu da keseceğim. Yaprağımızı eklemiş olduk hanımlar şu anda. Çektim kırmızı ipimi de. Bir tane yeşil ördüm. Tam ortaya 5 tane beyaz öreceğim. Ve buraya bir tane daha yeşil öreceğim. Bu ikinci kirazımın yaprağı için bir tane yeşil ördüm. Kalan ilmeklerimi de beyaz ipimle ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzde böylece modelimizin 6. sırasını tamamlamış oluyoruz. Şimdi geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada modelimizin de 7. sırasındayız. Bu sırada bu yeşil ilmeğime kadar olan ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Yeşil ilmeğim dahil örüyorum. 7. sıramız ön yüzde devam ediyor. Bakın buradaki yeşilimi de yine beyaz ile örüyorum. Ardından hemen yanına bir tane yeşil örüyorum. Ortaya 3 tane beyaz. Tekrardan yanına bir tane yeşil örüyorum. Bakın kirazımızın yapraklarını yapmak için yeşilimizi kullanıyoruz. Ve kalan diğer ilmeklerimi beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. 7. sıramızı ön yüzde böylece tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde ve 8. sıramızdayız. Bu sıramızda yine yeşil ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yeşil ilmeğim dahil. Beyaz ipim ile örüyorum 8. sıramda.
Bakın yeşil ilmeğimi de yine beyaz ile ördüm. Tekrar yeşil ilmeğimi alıyorum elime. Buraya bir tane yeşil örüyorum. Yanına bir tane beyaz ve bir tane daha yeşil örüyorum. Yeşil ipimi bıraktım, beyazımı aldım. Devamında gelen ilmeklerimin tamamını beyaz ipim ile ters olarak örüyorum. Böylece arka yüzde 8. sıramızı tamamlamış oluyoruz. Geldik şimdi modelimizde ön yüze ve 9. sıramıza, yapraklarımıza devam ediyoruz. Yapraklarımızı hanımlar bu şekilde bu sıramızda açacağız artık. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu: kenardan 9 adet ilmeğimi krem ipimle öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi yeşil ipimi kontrollü bir şekilde şöyle krem beyazın altından geçirerek alıyorum. Buraya 4 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yanına bir tane beyaz, ortaya bir tane yeşil, tekrar bir tane beyaz örüyorum ve 4 ilmek daha yeşil. 2, 3 ve 4. Şimdi kalan 8 ilmeğimi de hanımlar beyaz ipimle düz olarak örüyorum. 9. sıramızı da böylece tamamlamış oluyoruz. Arka yüzdeyiz ve modelimizde 10. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda da yeşilimin önündeki bir beyaza kadar öreceğim. Yani kenardan 7 tane ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7. Bu aşamada şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi aldım elime. Buraya 4 tane yeşil örüyorum. Şu 3. Şu da 4. yeşilim. Hemen yanına bir tane beyaz örüyorum. Bir tane yeşil. Bir tane beyaz. Bir tane yeşil. Bir tane beyaz. Ve 4 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrar beyaz ipimi alıyorum ve kalan ilmeklerimi beyaz ipim ile sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Arka yüzde 10. sıramızı da tamamlamış oluyoruz böylece. Şimdi geri döndük. Modelimizde ön yüzde ve 11. sıramızdayız hanımlar. Bu sıramızda kenardan şöyle bakalım 7 adet ilmeğimi öreceğim düz olarak. 7 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ardından şöyle çaprazlamasına yine yeşil ipimi alıyorum. 4 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 yeşilden sonra bir tane beyaz, 2 tane yeşil, 1 beyaz, 2 yeşil, 1 beyaz ve 4 ilmek yeşilimi örüyorum. 3 ve 4. Tekrar beyaz ipimi aldım. Şimdi kalan 6 ilmeğimi de beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Böylece ön yüzde 11. sıramızı böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyiz. Modelimizde de 12. sıramızı yapacağız. Bu ilk yapraklarımız bitti. Hemen ikinci yapraklarımızla şurayla devam edeceğiz hanımlar. Arka yüzdeyim. İlmeklerimizi sayarak örelim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi yeşil ipimi elime alıyorum. Buraya 3 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3. Ortaya bir tane beyaz, yanına 3 tane daha yeşil örüyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi de beyaz ipim ile ters olarak örüyorum hanımlar. Arka yüzde modelimizin 12. sırasını da böylece tamamlamış olduk. Modelimiz toplam 14 sıradan oluşuyor. 12. sırayı tamamladık. Şimdi ön yüzde modelimizin 13. sırasındayız. Bu sıramızda hanımlar bakın bu en sonki yeşil yaprak ilmeğimin önündeki bir beyaza kadar öreceğim ilmeklerimi. Sayarak gidelim dilerseniz. Kenarda 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenardan 10 adet ilmeğimi ördüm. Ardından şöyle çaprazlamasına yine yeşil ipimi alıyorum. 3 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Ortaya 3 tane beyaz. Ve 3 ilmek daha yeşil örüyorum. 1, 2, 3.
Şişimde kalan ilmeklerimi de beyaz ipimle örüp ön yüzde 13. sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. Geri döndük, arka yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde 14. ve sonuncu sıramızı yapacağız kirazımızda. Yeşilimin önündeki bir tane krevime kadar öreceğim. Sayarak gidelim. Kenar ilmeğim 1, şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen çaprazlamasına yeşil ipimi elime alıyorum. Buraya 3 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Ardından yaprak arasında bu defa 5 beyazım var. 5 ilmek beyaz öreceğim. Şu birinci beyazım, ikinci, üçüncü, 4 ve 5. Tekrar yeşil ilmeğimi alıyorum. 3 tane yeşilimi örüyorum yine. 1, 2 ve 3. yeşilim. Kalan ilmeklerimi de beyaz ipimle ters olarak örüp arka yüzde 14. ve sonuncu sıramı tamamlıyorum. Kiraz modelimizi bitirdik hanımlar. Şöyle bakalım modelimize. İşte şeklimiz bu. Şimdi hanımlar kirazımızı bitirdik. Tekrardan kiraz modelimize başlarken 4 sıra ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmüştük. Tekrardan 4 sıra öreceğiz hanımlar. Bu aşamada yeşil ipimi de keseceğim. Renkli ipimizle de işimiz kalmadı. İlmeklerimizi 4 sıra boyunca öreceğiz. Bakın yeşilime kadar ördüm. Ardından hemen yeşil ipimin ucunu da keseceğim. Patiğimiz sökülmesin diye hemen yeşilimin ucunu da beyazıma bağlayacağım hanımlar. Bu şekilde. Devamında yine ilmeklerimizi beyaz ipimiz ile düz örüyoruz. Sonra bu iplerimizin uçlarını arkalara gizleyeceğiz. Ön yüzde düz olarak ilmeklerimin tamamını beyaz ipim ile ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Kirazımızdan sonraki ikinci sıramız. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Bu şekilde kirazdan sonra 2 sırayı tamamladık. 4 sıra olması gerekiyordu hanımlar. Şimdi tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde beyaz ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra daha böyle beyaz ipimle ördüm geldim. Toplamda 4 tane beyaz sıramız oldu. Şimdi kırmızı ipimize geçeceğiz hanımlar. Bu bölüme geçeceğiz. Şuraya. İlmeklerimi bu aşamada kırmızı ipim ile öreceğim. Kırmızı ile. Kırmızımı şöyle ekliyorum. İlmeklerimizin tamamını kırmızı ipimiz ile öreceğiz. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine kırmızı ipimin ucunu burada beyazıma bağlayacağım. 2 tane düğüm atıyorum buraya. Ve beyaz ipimi de hanımlar şöyle kesiyorum artık ucunu. Şöyle kestim. Bu aşamada ilmeklerimizi kırmızı ile devam ettireceğiz. Tamamını sıra sonuna kadar kırmızı ipim ile öreceğim. Örerken de şu ipuçlarımı gizleyerek götürüyorum yine. Bakın böyle gördüğünüz gibi. Şöyle aradan gizleyeyim ki. Hanımlar patiğimiz bittikten sonra bu ip gizleme işiyle de uğraşmıyoruz böyle yapınca. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi kırmızı ipimle öreceğim. Bu şekilde. Düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim. Kırmızı ipimizle bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi 2 sıra örmüş oluyoruz. Böyle. Sıra sonuna kadar öreceğim. Ön yüze geçtiğimiz anda da hanımlar bilek ayrımını yapacağız. Siz bu aşamada hanımlar patiği ayağınıza ölçün. Bilek ayrımını ona göre yapın. Hemen nasıl ölçüm alacağınızı da size göstereyim sıra sonuna geldikten sonra. Hani ben 2 sıra ördükten sonra bilek ayrımına geçtim ama siz burayı daha fazla da örebilirsiniz. Örneğin ayağınıza hemen şöyle patiğinizi ölçeceksiniz hanımlar. Şöyle burundan itibaren. Bakın
Bu şekilde ölçüm alıyorum ben. Buraya kadar bakın bilek bölümüne gelmiş. Sizler ayağınızı ölçtüğünüz anda daha da örmek isteyebilirsiniz. Ben 2 sıra ördüm ama siz 4 sıra ya da 6 sırada örebilirsiniz. Bu aşamada lütfen ayağınızı ölçün hanımlar. Deneyerek yapın. Bu şekilde yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle şişimde 28 ilmeğim vardı. 14 ikiye ayıracağız. 14 ilmek üzerinden önce bu sağ kenarımızı, sonra da sol kenarımızı yapacağız. Öncelikle hanımlar ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği yer değiştirerek öreceğiz hanımlar. Bilek ayrımı bölümünde bakın. Öndeki 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Ön 4. ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bu bilek ayrımında burada ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi sol tarafta da hanımlar 14 ilmeğimiz kalıyor. 4, 8, 12 ve 2 de burada 14. Öncelikle biz bu sağ kenarımızı yapacağız. Bu sağ kenarımızı sol taraftaki ilmekler bekleyecek. Yedek işiniz varsa ilmekler şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da tığ yardımıyla ilmeklerin içinden bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını da önleyebilirsiniz. Şimdi benim yedek şişim olduğu için bu 14 ilmeğin beklesin burada. Sağ kenarıma başlıyorum. Diğer şişimi aldım. Hanımlar bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte bakın. Bu kenarlarımızda 7'şer ilmek haroşamız var. Ben örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 5 oldu. 6 7. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Sadece bilek bölümündeki 7 ilmeğimi haroşa yapacağım. Bu sağ kenarda kalan bakın şu sağ kenarda kalan 7 ilmeğimi de ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde öreceğim. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Yine ön yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğimi yine düz örüyorum. Bakın haroşalı ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine bilek bölümündeki 7 haroşamı düz öreceğim. 4, 5, 6, 7. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Patiğimizin hanımlar sağ kenarı bu şekilde yapılacak. Şöyle ön yüzden baktığımız anda burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu sağ kenarlarına ya da sol kenarına fark etmiyor. 14 sıra haroşa ördüm hanımlar. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler yine ölçerek yapacaksınız hanımlar. Mutlaka ölçün. Bakın ayak burnundan itibaren tutun. Patiğinizin arka bölümünü şöyle topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Mutlaka ölçün. Hani bunu devamlı uyardığım halde ölçmeden yapan ve benimki büyük oldu ya da küçük oldu diye yorumlar yapanlar var. Hanımlar 1000 kere söyledim. Tekrar ediyorum. Lütfen ayağınıza ölçün. Ölçerek yapmazsanız ölçüler tutmaz. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişi, ipinin kalınlığı, inceliği tamamen patiğin boyutunu etkiler. Bu nedenle lütfen ayağınızı ölçerek yapın. Hani verdiğiniz ölçüler tam tutmuyor gibi yorumları da asla kabul etmiyorum. Her zaman söylüyorum ayağınızı ölçün. Ölçerseniz ölçüleri tutturursunuz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını örelim gelelim. Sonra birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar. Sağ kenarımı tamamladım geldim 14 sıra haroşa ördüm. Bu aşamada ipimi haroşalı tarafta değil de bu sağ kenarda bıraktım. Şimdi hanımlar buradaki ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden tığ yardımıyla bir ip geçireceğim. Eğer dilerseniz yedek şişiniz varsa ilmekler şişlerinizde de bekleyebilir. Benim yedek şişim var ama patiğimin tabanını örerken şişler beni rahatsız etmesin diye ilmeklerimi çıkaracağım hanımlar. Tığ geçireceğim ilmeklerimin içinden sonra ip takacağım. Burada maksat ilmekler kaçmasın. Hemen şöyle farklı renkte minik bir ip takacağım buradan. Bu ilmeklerimizi tekrar patiğimizin topuğuna geldiğimizde kullanacağız. Hemen bu bağladığım ipin de ucunu şöyle bağlayacağım. Açılmasın. Önemli olan ilmeklerin kaçmaması burada. Hemen şuradaki ipimin de ucunda bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Evet hanımlar sağ kenar bitti. Şimdi sol kenara başlıyoruz. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Öncelikle bilek bölümündeki şuradan başlayacağız. İlk 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Buradan başlıyorum hemen. Kırmızı ipimi ekleyeceğim. İlk 7 ilmeğim haroşa yine düz öreceğim.
Hanımlar burada ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra kırmızı ipimin ucunu da kendisine bağlayacağım. Sökülmesin diye. Şöyle 2 tane düğüm attım buraya. İlk 7 ilmeğim haroşa düz örüyorum. İpimin ucunu da şöyle gizleyerek götüreceğim. Şu 5 ilmek oldu. Şu 6 ve 7. Kenardaki 7 haroşamı ördüm. Ön yüzde olduğum için şu sol kenarda kalan 7 ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Bu kenardaki ilk 7 ilmeğim arka yüzde olduğum için ters örülecek. Bilek bölümündeki 7 ilmeğim de haroşa olduğu için düz örülecek. Bakın bilek bölümündeki 7 ilmeğim haroşa. Bunu düz örüyorum. Patiğimizin sağ kenarını nasıl yaptıysak sol kenarında aynı şekilde yapacağız hanımlar. Aynı sayılarda yapmamız gerekiyor. Şöyle baktığımız anda burada da bir diş haroşamız oldu. Ben sağ kenarımı 14 haroşa olarak yapmıştım. Sol kenarımı da yine 14 sıra haroşa olarak yapacağım. Sizler de bu tarafa kaç tane yaptıysanız sol tarafta aynı şekilde yapın hanımlar. Şimdi sol kenarımızı tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar 14 diş haroşa olacak şekilde sol kenarımı da tamamladım. Yine ipimi haroşalı tarafta değil de sol tarafta sol kenarda bıraktım. Tekrar sağ tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimin içinden şöyle tığ yardımıyla yine ip geçireceğim. Hani ilmekleri tutan bazı aparatlar falan oluyor ama bende aparat olmadığı için bu yöntemi uyguluyorum. Yine şöyle bir ip geçireceğim buradan da. Bu ipin ucunu da şöyle bağlayayım hanımlar. Ve kırmızı ipimin ucunu da kenarda bir miktar bırakıp kesiyorum. Evet hanımlar patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi burun kısmından başlayarak tabanını öreceğiz. Bu aşamada hanımlar burunumuza başlarken ipin ucunda bir ipimiz kalmıştı. Bu ipime yine ana renk ipimi bağlıyorum kırmızımı. Şöyle bir düğüm atıyorum buraya. Patiğimiz 12 ilmek olarak burundan başlamıştık. 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız hanımlar ön yüzden. Hemen devam ediyoruz. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkaracağım. İlk başlangıç yerimiz biraz sık olduğu için hanımlar ilk ilmeklerimi şöyle kenardan tığ yardımıyla çıkaracağım. İlmeğimi çıkartıp şöyle şişime takıyorum. Bakın sırasıyla yine bu bölümde biraz sıkı. Bakın ilmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. Hanımlar ilk başlangıç yerlerine girerek bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. 3 ilmek oldu. 4 5 6 7 8 9 10. Şuradan da ilmek çıkartıyorum. 11 ve son kenar ilmek yerinde girip ilmeğimi çıkartıyorum. 12. 12 ilmeğimizi çıkarttık hanımlar bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulamasına devam edeceğiz hanımlar bu aşamada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şişim çok hoşuma gitmedi. Şiş değiştirdim. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu aşamada ilmek sayılarımız artacak. Hem de patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek. Bunu da bu kenar ilmek yerlerine girip ilmek çıkartarak yapacağız. Bakın hanımlar hemen kenar ilmek yerlerimiz var. Burada V şeklinde görünüyor. İlk kenar ilmek yerim bakın burası. Hemen şurada. Bu ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden şişim ile giriyorum. Ve buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Hemen şuradan ilmek çıkarttım. Şimdi 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de bu sağ taraftan çıkarttım. 13 ilmek oldu. Hanımlar bu ilmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapacağız. İlk ilmeğimizi bu sağ taraftan, ikinci ilmeğimizi de sol taraftan yapıyoruz. Sağ taraftan ilk ilmeğimi çıkarttım. Ardından şişimdeki 12 ilmeğimi örüyorum. On ikinci ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi de bu sağ kenardan ilmek çıkartacağız. Bakın buradaki kenar ilmek yerimiz hemen yeri belli. Şurada hanımlar. Şurada. Hemen ilmeğin iki kanadına birden girerek bu sol taraftan da ilmeğimi çıkarttım. 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum.
Devamında gelen ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Ve sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Kenarlardan ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. Yeri belli zaten. Hemen buraya giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 15 ilmeğim oldu. Şimdi şişimdeki diğer ilmeklerimi öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de bu sol kenardan ilmek çıkaracağım. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek sayılarımız ön yüzde her defasında ikişer ikişer artacak hanımlar. Şimdi geri döndük, yeniden ön yüzdeyim yine. Ve sıradaki kenar ilmek yerimiz, bakın yeri belli zaten burası. İlmeğin iki kanadına birden girip buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 16 ilmeğim vardı. 16 ilmeğimin tamamını örüyorum. Bir ilmek de buradan çıkartmıştık. 17 ilmek oldu. Şimdi bir ilmek de sol taraftan çıkaracağım. 18 ilmeğim olacak. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra hemen bu sol kenardan da sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar. 18 ilmeğimiz oldu. Görüntü itibariyle de patik burnumuzun 5 diş patik burnundan hiçbir farkı yok. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde önce sağ kenardan sonra sol kenardan sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmekler çıkartacağız. Biz bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar bu son kırmızı kenar ilmek yerlerine kadar şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Üst bölümü 28 ilmek olarak yapmıştık. Taban sayımız da aynı olmalı. Şimdi 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet sevgili hanımlar, şişimde 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burnunu yaptım geldim. Artık 28 ilmek olarak devam edeceğiz. İlk ilmeğimi sağ taraftan, 28. ve sonuncu ilmeğimi de sol taraftan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Sonrasında beyaz ipimize geçiş yapacağız. Patiğimizin taban bölümünde beyaz kullanacağız. Yani beyaz kirazlı olan bölümlerin tabanını da yine beyaz ile yapacağız. Model bütünlüğü sağlansın diye. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şişimde 27 ilmeğim kaldı. Şimdi geri döneceğim. Sıradaki kenar ilmek yerinden yine ilmek çıkaracağım. Fakat beyaz ipim ile, bakın. Burada beyazımıza geçiş yapıyoruz hanımlar. Bu beyazlı bölümleri yine beyaz ile öreceğiz. Bu nedenle beyaz ipime de geçiş yapacağım. Şöyle beyaz ipimi aldım. Sıradaki kenar ilmek yerine hanımlar bu defa bakın beyaz kenar ilmek yerine beyaz ipim ile giriyorum ve buradan ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeklerimi artık beyaz ile öreceğim bu aşamada. Ön yüzde beyazımızı ekledik. Beyazımız ile devam edeceğiz. Hemen beyaz ipimin ucunu da şuradan kırmızıma bağlayıp kırmızı ipimi artık keseceğim buradan. Şöyle sıkı bir düğüm attım. Kırmızı ipimin ucunu şöyle kesiyorum. Kırmızımı da şöyle bir kenara bırakayım. Şimdi hanımlar ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi beyaz ipimizle düz olarak öreceğiz. Hemen şu iplerimin ucunu da gizleyerek götürüyorum yine. Beyaz ipimin üzerinden atlata gizliyorum. Şimdi ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar bu şekilde ilmeklerimi ön yüzde beyaz ipim ile düz örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düzden keserek örüyorum. Tekrar 27 ilmeğim kaldı. Sıradaki kenar ilmek yerime bakın beyaz kenar ilmek yerine girerek bir adet ilmek çıkartıyorum buradan. Yeniden 28 ilmeğim oluyor. 28 ilmek üzerinden bu şekilde devam ettiriyoruz. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Eğer ki arka yüzde örüyorsak ilmeklerimizi son 2 ilmeğimizi tersten kesim yapacağız. Ön yüzdeysek eğer son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapacağız ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartacağız. Bu şekilde 28 ilmek üzerinden tabanımız örülecek. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi bu defa tersten kesim yapıyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyken de ilmeğimi çıkaracağım şimdi buradan. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin 2 kanadına birden girdim. İlmek çıkartıyorum buradan. Şöyle. Tekrardan ön yüzdeyim. İlmeklerimi ön yüzde olduğum için yine düz olarak örüyorum. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin 2 kanadına birden girerek buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Yine arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi tekrar ters örüyorum. Ya, patimizin arkasında yapılacak işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Ön yüzdeysek son 2 ilmeği düzden kesiyoruz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeği tersten kesim yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için tersten kesimimi yapıyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Patiğimizin tabanı bu şekilde devam edecek hanımlar. Bu beyazlı bölüme kadar hanımlar bakın beyaz kenar ilmek yerine kadar beyaz ipimizle devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Beyaz kenar ilmek yerine kadar geldikten sonra da kırmızıya geçiyoruz. Kırmızı olan bölümleri de kırmızı ile örüyoruz. İlk geçişini yine bu burunda yaptığımız gibi yapabiliriz. Ön yüzde ip geçişi yapıyoruz. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Hanımlar biz bu işleme son kenar ilmek yerlerimize kadar devam edeceğiz. Sadece de uymamız gereken yani yapmamız gereken şu beyaz olan yerleri beyaz ile kırmızı olan bölümleri kırmızı ile örmek ve son kenar ilmek yerlerine kadar bakın. Burada son kenar ilmek yerlerimiz belli. Burada ve burada. Buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar örelim gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin topuğunu keselim. Evet hanımlar patiğimin tabanını tamamladım ve geldim son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm. Şimdi hanımlar burada artık son kenar ilmek yerine kadar ördüm. Bu ipimize takılı olan kenardaki 14 ilmeğimiz vardı. Artık bu ilmeklerimi şişime aktaracağım. Mavi ipimi çekip öyle de şişe takabilirdim ama ilmeklerim kaçmasın diye ipim içindeyken ilmeklerimi şişime takacağım. Sonra ipimi çekeceğim. Buradaki ilmeklerimizi öreceğiz. Topuk yapımında kullanacağımızı söylemiştim. Topuk bölümüne geldik. Şöyle ipimi artık çekiyorum. Kenardaki 14 ilmeğimi de hanımlar yine örerek devam edeceğim. İpimizin ucunu kesmiştik. Bu kestiğimiz yere de şöyle düğüm atayım. Sökülmesin diye 2 tane düğüm atıyorum. Şimdi hanımlar burada kenardaki 14 ilmeğimi normal öreceğim. İpimi gizleyerek götürüyorum. Ya da haroşamı yine haroşa olarak örüyorum hanımlar, düz olarak. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenardaki 7 ilmeğim haroşa olduğu için yine 7 ilmeğimi düz öreceğim. 7 haroşamı ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de hanımlar bakın arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters öreceğim. İlmeklerimizin hepsi tek şişte toplanacak hanımlar bu aşamada. Bu sağ kenarımızda 14, sol kenarımızda da 14 ilmeğimiz vardı. Tabanımızda da 28 ilmeğimiz vardı. Hepsi tek şişte toplanınca toplamda 56 tane ilmeğimiz olacak patimizin arka bölümünde. Hepsi ilmeklerin hepsi toplanınca artık topuğumuzu ön yüzde yapmaya başlayacağız. Şu anda arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu kenara kadar geldim. Şimdi burada ipimize takılı olan yine ilmeklerimiz vardı. 14 ilmeğimiz. Bu iplerimi de yine şişime takacağım. Bunları da öreceğim. Yine diğer tarafta olduğu gibi buradakileri de sırayla şişime kaçırmadan takıyorum.
Dediğim gibi hani buralara ip koymak yerine şişle de bekletebilirsiniz bu ilmekleri. Hepsini taktım. Şimdi ipimi çekiyorum. Yine buraya da düğüm atacağım hanımlar. Düğüm ön yüzde görünmesin diye şöyle arka taraftan düğümümü atacağım buraya. İlmeklerimi yine ters olarak örmeye devam edeceğim. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için kenarda 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şişimizde böylece 56 tane ilmeğimiz oldu. Bütün ilmekler tek şişle toplandı. Hanımlar, bu aşamada topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmeğimi ayıracağım. Sayalım: 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yeri belli olsun diye burayı da şöyle bir ip geçireyim aradan. Ayırdığımız yer belli olsun diye bu şekilde. Şimdi topuk bölümünde yine hanımlar kenardaki haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Arka bölümde de model bütünlüğü sağlansın diye öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. 6 ve 7. Devamında gelen ilmeklerimi de hanımlar ön yüzde olduğum için sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ipimi gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kenardan 23 adet ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İlk topuk kesimimizi burada yaptık. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek ve bittikten sonra da topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimimizi yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. 5 şiş patiğimde uyguladığım topuk yöntemini bu patiğimde de uyguladım hanımlar. Adı üstünde 5 şiş görünümlü 2 şiş patik. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim ve bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Öncelikle burada ilk 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi tekrar kesimimizi yaptık. Geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar, bakın arada 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, bu işaretlere kadar patiğimin topuğunu kestim geldim. Artık ipimi çekiyorum. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerimizden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Tığımı elime aldım. Elinizdeki herhangi bir tığla da kesim yapabilirsiniz. Benimki üzerinde de yazıyor 7 numara. Şöyle. Şimdi ilk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz.
tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. 5 şiş patiklerimde kullandığım kesim yöntemini 2 şiş patiğimde de aynı şekilde uyguladım hanımlar. Dediğim gibi hani 2 şiş patik olabilir ama 5 şiş görünümlü, 5 şiş patikten de hiçbir farkı zaten yok. Topuğumuz da bu nedenle aynı kesiliyor. Kesimimiz tek yönlü oluyor hanımlar. Bunu da söyleyeyim. Sağ ve sol patiğin kesimi aynı yönde oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli belirsiz oluyor. Sırasıyla ilmeklerimi alıyorum. Birbiri içinden geçirerek kesiyorum. Şişlerimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmeklerimiz aynı anda bitecek. Gördüğünüz gibi hanımlar gayet kolay, örmesi zevkli, güzel bir patik, cıvıl cıvıl, çeyiz için de çok uygun. 5 şiş patik bilinmeyen, yapamayan hanımlar için de harika bir fikir oldu diye düşünüyorum. Umarım sizlere de faydam olur bu konuda. Yine ilmekleri birbiri içinden geçirip topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimi de hanımlar yine ikinciyi ilkinin içinden geçiriyorum. Şişlerim de boşa çıktı. Tığımdaki 2 ilmeğimi topladım. Buraya şöyle bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce hanımlar bu ipimizin ucunu da gizleyelim arkaya. Görünmesin, ön yüze çıkmasın. Çirkin bir görüntü oluşmasın. Bakın ilmek aralarından girerek ipimin ucunu böyle gizliyorum. Bu şekilde. Hemen bakalım topuğumuza. Gördüğünüz gibi hanımlar 5 diş patik topuğu gibi hiçbir farkı yok. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Bir de hemen manken ayağıma giydirmek istiyorum hanımlar. Bir de manken ayağımızda görelim patiğimizi. Dediğim gibi ayağınıza mutlaka ölçerek yapın. İnşallah öyle de yapmışsınızdır. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, ipi, şişi birbirinden farklı olabilir. O nedenle patiğinizin boyutu ölçerek daha iyi alınır. Evet bakın hanımlar, patiğimi manken ayağıma da giydirdim. Gördüğünüz gibi harika bir patik oldu. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Dikiş olmadığı için de tabanımız gayet rahat kullanıma sahip. Böyle hoş bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.